Kimileri onu aziz, kimileri şeytan olarak gördü. Rasputin, tarihin en gizemli yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu büyüleyici hikayeleri daha çok kişiye ulaştırmak için kanalıma abone olabilir, videoları beğenebilir ve yorumlarda bana düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Her desteğiniz bu yolculukta büyüyor. Haydi şimdi Sema'nın mistik dönüşüyle birlikte Rasputin'in efsaneleşmiş yaşamına doğru adım atalım. Bir köy düşünün, Sibirya'nın uçsuz bucaksız kar örtüsü altında sessizliğiyle insanı büyüleyen bir yer. İşte burası Grigori Yefimovich Rasputin'in dünyaya geldiği Pokrovskoy köyü 1869'un soğuk bir kışında sıradan bir ailenin çocuğu olarak doğdu ama kaderi sıradan olmayacaktı. Rasputin'in babası Yefim tarlasında çalışır, köy işleriyle uğraşırdı. Annesi Anna evin ve çocukların düzenini sağlardı. Toplam 9 çocuğa sahiptiler ama çoğu bebeklik döneminde hayatını kaybetti. Grigori hayatta kalmayı başaran nadir evlatlardan biriydi. Köyde söylentiler vardı. Bu küçük çocuk yaralı hayvanların acısını hafifletebiliyor, onları sakinleştirebiliyordu. Kimileri ona gözlerinde farklı bir ışık var derdi. Bu ilk izler onun ruhundaki gizemli çekirdeği işaret ediyordu. Bir efsaneye göre bir gün Rasputin hasta yatağında yatarken bir grup köylü atını kimin çaldığını öğrenmek için içeriye girer. Grigori yatağında kalkıp aralarındaki hırsız işaret etti. Hakarete uğrayan köylü bunu inkar etti ve Grigori'yi dövdü. O gece 2 temkinli köylü şüpheliyi takip ettiler ve atı ahırından çıkarıp ormana götürdüğünü gördüler. Bu olaydan sonra Rasputin vizyon sahibi biri olarak ünlendi. Ancak bazıları bu çocuktan korkuyor ve şeytan tarafından ele geçirildiğini düşünüyordu. Her türlü büyü ve iyileştirme gücünün bir yaşam biçimi olduğu bir zaman ve bir mekandı. Hatta Grigori'nin kendisi bile daha yüce bir güç tarafından ele geçirildiğini düşünüyordu. Genç yaşta Rasputin köydeki insanlara kehanetlerde bulunmaya devam etti. Bu kehanetler çoğunlukla köyün geleceği, insanların kaderleri ve doğa olaylarıyla ilgiliydi. Örneğin bir gün köyün ileri yaşlardaki bir kadını Rasputin'e yaklaşarak "Beni ne zaman göreceksin?" diye sordu. Rasputin kadının gözlerine bakarak "Yakında seni göreceğim ama bu dünyada değil." dedi. Bir hafta sonra kadın hayatını kaybetti. Bu tür olaylar Rasputin'in kehanetlerinin doğruluğu konusunda halk arasında efsaneleşmeye yol açtı. Köydeki insanlar Rasputin'in doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanarak onunla iletişim kurmak için çeşitli ritüeller düzenlemeye başladılar. Rasputin'in dua ettiği sırada etraftaki havanın değiştiği, bazen sıcaklığın arttığı veya azaldığı gözlemlendi. Bu tür olaylar onun mistik bir figür olarak kabul edilmesine neden oldu. Rasputin'in evlilik hayatı sıradan bir köylü için planlanmıştı. Fakat o sıradan değildi. 1887 yılında Rasputin genç bir kadınla evlendi. Prasavya Fedorovna Dubrovina. Prasavya kendinden birkaç yaş büyük, köylü kökenli, sade bir kadındı. Ancak Rasputin'in hayatına dair belleklerde sıkça gölgede kaldı. Pokrovskoy'de Rasputin'in ailesinin evinde yaşamaya devam etti. Evlilik dışarıdan bakıldığında törensel bir birleşmeydi. Rasputin tarla işleriyle uğraşır, Prasavya evin ve çocukların işlerine bakardı. Ama bu görünürdeki huzur, ruhundaki yankılanan bir boşluğu örtemiyordu. Resmi okuryazarlık yeteneği dahi yoktu. Rusya'da çoğu köylü gibi Rasputin'in de okulda eğitim görmemişti. O dönemde köylüler arasında fısıltılar baş göstermeye başladı. Rasputin'in evlilik dışı davranışları, yoldan çıkışları, alkol tüketimi, sıra dışı ruh halleri. Ancak Prasavya sadakatini korudu. Karanlık söylentiler bile evliliğini tamamen parçalayamadı. Rasputin ve Prasavya'nın evliliği çocuklarla sınandı. Bazı kaynaklara göre çiftin 7 çocuğu oldu. Ancak çoğu bebeklik ya da çocukluk döneminde hayatını kaybetti. Geriye kalan çocuklardan şu 3 isim öne çıkar: Maria, Dimitri ve Varvara.
Kızı Maria sonradan babasının hatırasını savunan kişi oldu. Hayatı boyunca tanınan söylentileri çürütmeye çalıştı. Rasputin'in çocuklarıyla olan ilişkisi ne eksiksiz bir babalık ne de tam bir uzaklıktı. Rasputin'in mistik yaşamı ve sık sık yapılan yolculukları, çocuklarını ve eşiyle kurduğu bağları zorluyordu. Evlilik Rasputin'i dış dünyaya bağlayan bir köprüydü adeta. Ancak ruhunda çatlaklar büyüyordu. İç dünyasında fırtınalar kopuyordu. Dünyevi zevklerle ruhsal arayışlar arasında gidip gelen bir adam. 1890'ların başında Rasputin köyde geçirdiği ruhsal krizlerle dua ve manastır arayışlarına yönelmeye başladı. Bu dönemde Rasputin'in davranışlarında değişiklikler fark edildi. Alkolden uzaklaşma, et tüketiminde sınırlama getirmesi, dua ve ibadetlere artan zaman ayırma. Ama bu dönüşüm keskin değildi. Eski alışkanlıklar zaman zaman geri geliyordu. Bu da çevresindekiler için hem büyüleyici hem de endişe vericiydi. Bazı tarihçiler Rasputin'in bu ruhsal hallerinde Klosti tarikatı ile kurduğu teması öne çıkarır. Klosti, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından sapkın addedilen bir akım olup sık sık günaha düşüp pişmanlık ritüelleriyle arınmayı savunan mistik inançlara sahipti. Gerçek ya da abartılmış Rasputin'in bu dönemde kehanetleri ve halkla olan mistik bağlantısı artmaya başladı. Duaları birçok kişide umut yarattı. Gözlemleri gizemli bilme algısı doğurdu. Ama hala çekim gücü sırlarla örtülüydü. 1897 yılı Rasputin'in hayatında dönüm noktası oldu. Köyü terk ederek bir hac yolculuğuna çıktı. Ruhunu aramak, kutsal yerleri ziyaret etmek için yola koyuldu. Verhodry'deki Aziz Nikola Manastırı'na yaptığı ziyarette Rasputin, Staris Makari ile tanıştı. Bu deneyim mistik arayışının merkezi hafızası oldu. Verhodry'deki Aziz Nikolas Manastırı'nda okuma yazma öğrenirken keşiş olma isteğini hissetti. Tiyatro ritüelleri ve manevi atmosferiyle Rasputin çok daha fazlasını öğrenmek ve bu yeni mistinizm dünyasına dahil olmak istiyordu. Manastırda geçmişte Çar II. Nikolay ve İmparatoriçe Alexandra'ya manevi konularda danışmanlık yapmış olan Makari ile samimiyetini ilerleterek iyice arkadaş oldu. Ve bu Rasputin'e yaşlı adamın izinden gideceğine dair bir işaret verdi. Başlangıçta ormanda uzun yürüyüşler yapan ve daha sonra uzun hac yolculuklarına çıkan Rasputin, yıkanmaktan ve kıyafetlerini değiştirmekten bile kaçındı. Hatta seçmen haklarının zorunluluğunu artırmak için vücuduna hiç dokunmadı ve hatta demir prangalar taktı. Yunanistan'ın Atina kenti ve Uzak Doğu gibi ücra köşelere yaptığı destansı seyahatler 3 yıl sürdü. Rasputin bu dönemde kötü şöhretli, yaşadığı ve gizli bir tarikata, Klosti'ye katıldı. Bu gizemli yeraltı hareketi Ortodoks Rus Kilisesi'nin bir koluydu ve müritlerinin mahzenlerde topladığı belirli bir din ibadet biçimi uygulayan kiliseye karşı bir tarikat olarak görülüyordu. Klosti mezhebinin rahipleri ve liderleri yoktu ve ateşli danslar yaparak kendilerini Vek adını verdikleri bir çılgınlığa sürüklerlerdi. Dans hareketleri daha da çılgınlaştıkça İnananlar trans benzeri bir duruma ulaşır ve cinsel aktivite veya zina doruk noktasına ulaşarak manevi aşkınlığa ulaşırlardı. Müritler yanlarında kim varsa onunla birlikte olup cinsel beraberlik yaşardı. Klosti tarikatının günahı kovmak için günah işlemek öğretisi Rasputin'in dizginsiz libidosuna uygundu. Çünkü tarikat ölümcül bir günah işleyerek müritlerinin daha da ateşli bir şekilde tövbe edebileceğine inanıyordu. Rasputin, kutsal keşiş ve şifacı olarak yeni kişiliğinde benimsediği ve bağlı kaldığı bu felsefeyi cinsel ilişki yoluyla coşkuyla günah işlemenin aşırı dindarlık halleri yaşamasına olanak sağladığı bir felsefe olarak görüyordu. Rasputin köyüne döndüğünde herkes onda mucizevi bir değişim olduğunu düşünüyordu. Kutsal olarak kabul ettikleri bir değişim. Ancak bazı köylüler artık kendisini kutsal adam ilan eden Rasputin'in değişen kişiliğinden daha karanlık güçlerin olduğundan şüpheleniyordu. Kendisini yüce bir varlık olarak gören Rasputin evinin altında bir şapel inşa etti ve diğerlerini de onu takip etmeye teşvik etti.
Baştan çıkarıcı dini ibadetlerinin bir parçası olarak cemaatiyle cinsel ilişkiye girdi. Kendini kutsal keşiş ilan eden Rasputin 34 yaşındayken Meryem Ana'nın görüntülerini gördüğünü iddia etti. Ve Rasputin'e göre Meryem Ana imparatorluk kraliyet ailesine yardım etmek için Petersburg'a gitmesini, imparatoriçeye ve soylulara hizmet etmesi, özellikle hasta çocuklara şifa vermesi istenir. Tarihçiler bu hikayeyi dikkatlice eleştirir çünkü somut belge bulmak zordur. Rasputin'in çocukluk ve gençlik yılları tarihsel kaynak bakımından tıpkı bir kara delik gibi tanımlanır. Ama efsane ya da gerçek bu vizyon halk arasında anlatıldıkça büyüdü. Köy halkı o adam Meryem Ana'dan görev almış demeye başladı. İşte bu anlatılar Rasputin'in sıradan gücünü mistik bir misyona çevirdi. Vizyonun ardından Rasputin ruhunda bir zorunluluk hissiyle hareket etti. 1897 sonrası gezdiği manastırların kutsal yerlere yaptığı yolculukların ardından 1903 ya da 1904 yıllarında Petersburg'a yöneldiği kabul edilir. Petersburg'a gitme kararı hem ruhsal hem de toplumsal sebeplere dayanıyordu. Rusya'nın başkentindeki dini çevreler, mistik öğelere meraklı aristokratlar, yani ruhani fikirler arayan soylular. Hepsi Rasputin'i bekleyen bir ortam hazırlıyordu. Petersburg Dini Akademisi müfettişi Teofim ve Sarodyev piskoposu Hirmayn tarafından karşılandı. O dönemde Petersburg'un saray çevreleri mistinizm ve okültizme dayanarak eğleniyorlardı. Bu yüzden parlak gözlü ve iddiaya göre olağanüstü iyileştirme yeteneğine sahip pis, bakımsız bir gezgin olan Rasputin sıcak bir şekilde karşılandı. Rasputin, Petersburg'da başta sade bir ruhani ziyaretçi olarak başladı. Hayırseverlerin desteğiyle kaldı. Soylularla din sohbetlerine katıldı. Salonlarda tanındı. Zamanla sosyal çevredeki meraklı aristokratlar onun gizemli gücünü deneyim etmek, sohbetlerine girmek istediler. Böylece Rasputin, Petersburg'un ruhani figürü haline gelmeye başlamıştı. Hatta kilise salonlarında din sohbetlerine, özel toplantılara davet edildi. Birkaç yıl içinde Petersburg soyluları arasında Stratis unvanıyla anılmaya başlandı. Yani ruhani rehber, yaşlı ruh. Bazı aristokrat hanımlar hastalıklarını iyileştirdiğini iddia ederek Rasputin'e olan hayranlıklarını yaydılar. Bu süreçte Rasputin, Petersburg'da halktan yardım ve hayırsever desteği aldı. Yardımlaşmalar, bağışlarla yaşamını sürdürüyordu. Zamanla isminin bu kadar çabuk yayılması, bazı din adamları ve soyluları Rasputin'i sahtekar, ahmak adam olarak görmeye başladı. Onun etkisi hala büyüktü. Çünkü halk arasında mucize yapan adam imajı gitgide yerleşiyordu. Petersburg'daki bu inanılmaz yükselişi onu sonunda Rusya'nın en üst noktasına, Çar ailesine yaklaştıracaktı. Rasputin'in sarayla bağlantı kurması birkaç kilise çevresinden ve soyluların aracılığıyla gerçekleşmişti. Bir imparatorluğun kaderi, bir çocuğun hayatı ve Tanrı'nın mucizesine inanan bir annenin gözyaşları. 19. yüzyılın sonunda Rusya çöküşün eşiğinde sallanırken tarihin en tartışmalı ve en gizemli figürlerinden biri sahneye çıkıyordu. Çar 2. Nikolay ve Çariçe Aleksandra'nın 4 kızı vardı. Ama hanedanın tek umudu erkek varis Aleksi'ydi. Ne var ki Aleksi doğuştan hemofili hastasıydı. Kanı pıhtılaşmıyor, en ufak bir kesik ya da düşüş onu ölümün eşiğine sürüklüyordu. Romanov ailesinin üzerine bu durum adeta bir kabus gibi çökmüştü. Hanedanın tek umudu olan bu küçük çocuk hasta ve zayıftı. Saray doktorları ellerinden geleni deniyor ama hiçbir tedavi bulamıyorlardı. Aleksi'nin acı dolu çığlıkları Çariçe Aleksandra'nın kalbini paramparça ediyordu. Oğlunun her nöbetinde sarayda bir ölüm sessizliği çöküyordu. 1907'de Aleksey bir iç kanaması geçirdi. Sarayın en iyi doktorları çaresizdi. Çariçe Aleksandra gözyaşları içinde Rasputin'i çağırdı. Gece yarısı saraya giren Rasputin kimsenin beklemediği bir sakinlikle Aleksey'nin başucuna geçti, ellerini kaldırdı, dualar etmeye başladı. Sesinde mistik bir kararlılık vardı.
Ertesi sabah Alexei'nin kanaması durmuştu. Bu durum üzerine bilim insanları bunun tesadüf olduğunu, hemofili nöbetlerinin kendi kendine de durabileceğini söylüyordu. Ama Çariçe Alexandra için bu bir mucizeydi ve mucizenin adı Rasputin'di. 1912'de Alexei bir kez daha ölümün eşiğine geldi. At arabası yolculuğu sonrası iç kanaması başlamıştı. Çocuk ateşler içinde yanıyor. Doktorlar ellerini kaldırmış, teslim olmuşlardı. Çariçe, Sibirya'da bulunan Rasputin'e telgraf çekti. O telgraf hala tarih kitaplarında yer alır. Telgrafta Rasputin aynen şöyle yazmıştı. Tanrı gözyaşlarını gördü, dualarını duydu. Çocuk ölmeyecek. Doktorların onu fazla rahatsız etmesine izin verme. Ertesi gün kanama durdu. Yine tesadüf müydü yoksa gerçekten Tanrı Rasputin'in aracılığıyla mı seslenmişti? Çariçe için artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Rasputin, Tanrı'nın gönderdiği kutsal bir adamdı. Bu olaylardan sonra Rasputin sarayın en önemli figürlerinden biri haline geldi. Tarihçi Joseph Foreman'ın aktardığına göre Çar ve Çariçe, Rasputin'in Tanrı tarafından kutsandığına inanıyor, ona güven duyuyorlardı. Çar için Rasputin bir dost, Çariçe için ise adeta bir kurtarıcıydı. Ama sarayın dışında fırtınalar kopuyordu. Petersburg'un aristokrat çevresinde dedikodular hızla yayılıyordu. Rasputin'in Çariçe ile ilişkisi var. Gece yarısı partiler düzenliyor. Aristokrat kadınlar ona akın ediyor. Polis raporlarına göre Rasputin'in evinde sabahlara kadar süren içki alemleri, şiddet, hatta skandallara varan sahneler yaşanıyordu. Ama Çar ve özellikle Çariçe için bunlar iftiradan ibaretti. Onların gözünde Rasputin, Tanrı'nın seçilmişiydi. Rasputin, Çariçe Aleksandra'ya ve kocasına kendisini daha sık görmeleri ve ona mutlak güven duymaları gerektiğini söyledi. Ayrıca ona imparatorluk çiftinin kendisi için Tanrı gibi olduğunu söyledi. Bu nedenle onlara asla yalan söyleyemeyeceğini ve her zaman gerçeği söyleyeceğini anlattı. Kendini ilan etmiş dürüstlüğünü Rasputin'e göre sahtekar olan ve halkı veya gözyaşlarını umursamayan Çar'ın bakanlarıyla karşılaştırdı. Giderek Rasputin'in sözleri Aleksandra'yı etkiledi. Rasputin'in ailesine yardım etmek ve imparatorluk hanedanını korumak için Tanrı tarafından gönderildiğine inanmaya başladılar. O dönemde imparatorluk sistemi yapısal kusurlar ve beceriksiz yönetim nedeniyle çökmeye başladıkça Çarlık yönetimi giderek artan bir baskı altına giriyordu. Çar ve Çariçe Rasputin'e yönelmeye, ona güvenmeye ve Tanrı'nın onları koruduğuna dair güvencelerinin tesellisini aramaya başladılar. Köylü Strannik'in kadın takipçiler arasında şehvet düşkünlüğü ve kendine özgü dini uygulamalarıyla kötü bir üne sahip olduğu gerçeği ortadaydı. Cemaatiyle girdiği çılgın seks partileriyle ilgili hikayeler arasında Rasputin'in Çariçe ile yattığı ve Çar'ı aldattığı söylentileri kısa sürede yayıldı. İkinci Nikolay'ın karısının sadakatinden yeterince emin olup söylentileri reddetmesi takdire şayandı. Ancak gerçek ne olursa olsun algının önemli olduğunu fark edemedi. Rasputin'in Çar ailesine, özellikle de karısına ve genç kızlarına yakınlığı, imparatorluk ailesinin itibarını zedeledi. Ayrıca Çar'ı aldatılmış bir koca olarak alay konusu ve aşağılanmaya açık hale getirerek onurunu ve prestijini zedeledi. Rasputin ve Çariçe arasında olan ilişkinin tam anlamıyla ispatı ve kanıtı olmamakla birlikte Petersburg'daki düzinelerce aristokrat kadını baştan çıkardığına şüphe yoktu. İmparatorluk ailesinin huzurunda mütevazi ve kutsal bir köylü gibi davranmaya devam etti. Ancak kraliyet bakışlarının ötesinde şehvet düşkünü alışkanlıklarına geri döndü. Kendisiyle fiziksel temasın kutsal şifa güçleri olduğunu vaaz etti. Çok geçmeden bu ahlaksız şifacı, zengin ve aristokrat kadınlardan, genç ve yaşlı, genç kızlar ve evli kadınlardan oluşan bir kült takipçi kitlesi edindi. Ve bunlar kendilerini bir rock yıldızına atılan modern hayranlar gibi Rasputin üzerine atıyorlardı. Rasputin her sınıftan insanın, özellikle aristokrat kadınlarının onu ziyaret etmek için akın ettiği bir daireye yerleşti. Rasputin'in Çar ve Çariçe ile olan yakınlığını bilen aristokratlar, sosyete mensubu onun gözüne girmeye çalıştı.
Hatta bazıları sarayda kendileri için iyi bir söz söylemesi için eşlerini ve kızlarını yolladı. Ve birçok hayran kadın sadece şehvetten dolayı onu ziyaret etti. Yetkililer Rasputin'in binasına sivil polisler yerleştirdi. Raporlarında sık sık fahişelerden üst düzey aristokratlara kadar düzinelerce kadının dairesini ziyaret ettiğinden bahsediyorlardı. Rasputin bir rahibeye saldırıda bulundu. Böyle bir söylenti ortaya atılmıştı. İkinci Nikolay'a ulaştı. Ancak o bunları hemen reddetti. Ya da azizler her zaman iftiraya uğrar gibi yorumlarla gülüp geçti. Çar'ın itirafçısı Rasputin'in uygunsuz davranışlarla ilgili raporları araştırdı. Bunlarda gerçek payı olduğunun sonucuna vardı ve Nikolay'a Strannik'ten uzak durmasını tavsiye etti. Çar, Rasputin'i şiddetle koruyan karısının isteği üzerine Strannik'in tarafını tuttu ve itirafçısını sürgüne gönderdi. 1911'de Rasputin'in kötü şöhretli davranışları ulusal bir skandala dönüştü. İmparatorluk ailesi bir alay konusu haline gelmişti. Rusya Başbakanı Stolypin, Çar'a Rasputin'in kötü işleri hakkında ayrıntılı bir rapor gönderdi. Ve bu da Nikolay'ın onu Sibirya'daki köyüne sürmesine neden oldu. Rasputin'in sürgüne gönderilmesinden birkaç ay sonra Alexey ciddi bir hemofili nöbeti geçirdi. Çaresiz annesi Rasputin'e oğlu için dua etmesini isteyen bir telgraf çekti. Ve Rasputin cevap verdikten kısa bir süre sonra çocuk iyileşti. Alexandra kocasının Strannik'i Petersburg'a getirmesini söyledi. O andan itibaren evde barış isteyen ve Rasputin'in oğlu üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna inanan Çar, tüm yanlış yapma iddialarını görmezden geldi. Rasputin'in kraliyet çiftini, özellikle Çariçi Aleksandra'yı yavaş yavaş kuklalara dönüştürdü. Rus yöneticilerine feci derecede kötü tavsiyelerde bulundu. Onlar da Rasputin'in Tanrı tarafından kutsanmış, kutsal bir adam olduğuna ve bu yüzden onları yanlışa sürükleyemeyeceğine dair yanlış inançla bu tavsiyeleri kabul ettiler. Fakat Rasputin onları feci şekilde yanlışa sürüklüyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında Rasputin cepheye gidip askerleri kutsamak istedi. Rasputin'i iğrenç bir şarlatan olarak gören Rusya Başkomutanı cepheye yaklaşırsa onu asacağına yemin etti. Bunun üzerine Rasputin'i Çar'a kötüledi ve 2. Nikolay cepheye gidip askerlerinin kişisel komutasını üstlenmedikçe Rus ordularının başarılı olamayacağına dair dini bir vahiy aldığını iddia etti. 1915'te bir dizi felaketin ardından Nikolay Petersburg'dan cepheye taşındı. Silahlı kuvvetlerin komutasını üstlendi ve bundan böyle savaşın kişisel komutasını üstleneceğini duyurdu. Bu aptalca bir karardı. O zamana kadar Çar'ın mutlakiyetçiliği ne olursa olsun ters giden her şeyin Çar'ın suçu olmadığı mitiyle Rus kitlelerine psikolojik olarak makul gösterildi. Çar ordularının kişisel komutasını üstlendiğinde bu durum değişti. Nikolay'ın Rasputin'in tavsiyesine kulak verip Rus ordularına doğrudan komuta etme kararı, iç cepheyi yönetmesi için seçtiği kişi olan karısı yüzünden daha kötüleşti. Çar'a göre Alexandra ona ve kendi çocuklarından oluşan imparatorluk ailesine sadıktı. Çariçi hem beceriksizdi hem de çok kolay bir şekilde manipüle edilebiliyordu. Petersburg'da işleri yönetmeye bırakılan Alexandra, Rasputin'in Tanrı tarafından yönlendirildiğine ikna olmuş bir şekilde okuma yazma bilmeyen bu şarlatanın devlet ve hükümet meselelerinde tavsiyelerini dinlemeye başladı. Daha sonra onun tavsiyesine uydu ve zayıf fikirli kocasını Rasputin'in en kötü tavsiyelerini yerine getirmesi için sıkıştırdı. Skandal durum Çarlık hükümetini gülünç duruma düşürdü ve itibarını zedeledi. Birinci Dünya Savaşı'nın zorlukları Rus kuvvetlerinin birçok aşağılayıcı yenilgiye uğradığı, zorluklarla durumunun ciddiyetini daha da artırdı. Nikolay orduların komutasını bizzat ele aldıktan sonra askeri başarısızlıkların sorumluluğu artık taştan atılamaz, doğrudan Çar'ın ayaklarına bırakıldı. Durumun ciddiyetine rağmen Çariçi Rasputin'i korumaya devam etti ve şifacıya yönelik herhangi bir eleştiriyi duymayı, hatta onu sürgüne gönderme tavsiyesine kulak asmayı bile reddetti. 12 Temmuz 1914, Sibirya'daki Pokrovskoye köyünde sıcak bir yaz günüydü. Rasputin evinin önünde yürürken 33 yaşındaki bir kadın üzerine atıldı.
Kadının adı Kionia Gaseva'ydı. Elindeki bıçak Rasputin'in karnına saplandı. Gaseva, Rasputin'i Deccal ilan eden eski bir rahip İlyodor'un müridiydi. Gazetelerde onun cinsel sapkınlıklarını, kendini peygamber gibi yüceltmesini okumuştu. Bağırarak haykırdı. Onu öldürdüm. Sahte peygamber öldü. Ama hayır, Rasputin yine ölmedi. Kanlar içinde yere yıldı. Aylarca ölümle pençeleşti. Tümen'deki hastanede ağır ameliyat geçirdi. Hatta karnındaki yarası hiçbir zaman tam kapanmadı. Ömür boyu iz taşıdı. Bu mucizevi kurtuluş köylüler arasında söylentilere yol açtı. Bıçak işlemez, kurşun öldürmez. Rasputin ölümsüzdür. Rasputin hayatta kalmıştı ama itibarını kaybetmemişti. Aksine Çariçe Aleksandra için artık daha da kutsal biriydi. Çünkü Çariçe'nin gözünde Rasputin, oğlu Alexey'in kanayan yaralarını durduran tek kişiydi. Bu durum aristokrasiyi öfkelendiriyordu. Savaş yıllarında askerler aç, halk isyanda ama sarayda her fısıltının arkasında Rasputin vardı. Birçok Rus gazetesi onu alenen Deccal, sarayın kara büyücüsü, imparatorluğu çürüten çıban diye yazıyordu. Ama Aleksandra Rasputin'den vazgeçmedi. Artık sabır kalmamıştı. Prens Felix Yusupov dönemin en zengin aristokratı. Büyük Dük Dmitri Pavlovich Çar'ın kuzeni ve aşırı milliyetçi milletvekili Vladimir Purichkevich gizlice bir araya geldiler. Onlara göre Rasputin ortadan kaldırılırsa imparatorluk kurtulabilirdi. Plan basitti. Rasputin'i Moika Sarayı'na davet edecek, zehirle veya kurşunla işi bitireceklerdi. 30 Aralık 1916. O gece Petersburg karanlıktı. Neva'nın buzları donmuştu. Rasputin, Yusupov'un sarayına adımını attığında her şey çoktan hazırlanmıştı. Bodrum'da masada şarap ve kekler vardı. Ama hepsi siyanürle zehirlenmişti. Rasputin tatlıları yemeye başladı. Ardından şarap içti. Yusupov ve diğer komplocular nefeslerini tutmuş bekliyordu. Dakikalar geçti, saatler geçti ama Rasputin hala yaşıyordu. Yusupov dayanamadı, tabancasını çekti. Göğsünden vurdu. Rasputin yere yığıldı. Komplocular yukarı çıkarak zaferlerini kutladı. Ama bir süre sonra Yusupov merakla geri indi. Ve o an efsane başladı. Rasputin aniden ayağa kalktı. Kanlar içinde doğruldu. Yusupov'un üzerine atıldı. Kapıya koştu. Avluya fırladı. Purishkevich peşinden yetişti. Tabancasını doğrulttu. Birkaç kez ateş etti. Bir kurşun alnına saplandı. Rasputin kar yığınına yığıldı. Karanlıkta Petrovski Köprüsü'ne vardılar. Ahşap köprünün altındaki buz kırıldı. Cesedi küçük Nevka nehrine attılar. Rasputin'in bedeni birkaç gün sonra bulundu. Otopsiyi yapan doktor Dmitri Kosorotov 3 kurşun yarası saptadı ama zehirlenmeye dair hiçbir iz bulamadı. Ona göre ölüm sebebi yakından sıkılan tek bir kurşundu. Ama söylentiler yayıldı. Zehir işe yaramadı, kurşun bile öldürmedi. Belki de diri diri nehre atıldı. 2 Ocak 1917'de Rasputin, Çariçe'nin yakın dostu Anna Vayribova'nın Zarskoye Silo'daki küçük kilisesine gömüldü. Cenazeye yalnızca Çar ve ailesi katıldı. Ne karısı ne çocukları çağrıldı. Aleksandra mezarın üzerine bir kilise yaptırmayı düşündü. Ama kader izin vermedi. Birkaç ay sonra Şubat devrimi patladı. Çar tahttan çekildi. Geçici hükümetin başındaki Kerensky Rasputin'in mezarını açtırdı. Cesedi mezardan çıkarıldı. Bir askeri birlik gözetiminde ormanlık alanda yakıldı. Külleri rüzgara savruldu. Rasputin öldü ama onun hayaleti sarayın üzerinden gitmedi. Devrim her şeyi süpürdü. Çar II. Nikolay, Çariçe Aleksandra, kızları Olga, Tatina, Maria, Anastasia ve küçük Alexey hepsi Yekaterinburg'daki İpatayev evine kapatıldı. 17 Temmuz 1918'in karanlık sabahında Bolşevikler evin bodrumunda Romanovları topladı. Onlara sözde güvenlik için başka bir yere nakledileceksiniz denildi.
Ama kısa bir süre sonra emir okundu. Çar ve ailesi halkın düşmanıdır. Cezaları idamdır. Ardından kurşun yağmuru başladı. Çar hemen öldü ama kızların üzerindeki mücevherlerle doldurulmuş korseler infazı yavaşlattı. Bunun üzerine askerler süngü ve dipçiklerle saldırdı. Tüm aile 1 saatten kısa sürede katledildi. Yıllar önce Rasputin Çariçe'ye şu sözleri söylemişti. Beni halk öldürürse sen ve çocukların yıllarca hüküm sürer. Ama beni aristokratlar öldürürse hanedanın sonu gelir. Ve öyle de oldu. Rasputin'in ölümü Romanovların da sonunu getirdi. Bir köylünün vizyonlarıyla başlayan yolculuk bir imparatorluğun kanlı sonuna kadar uzandı. Rasputin öldü ama ardında bıraktığı gölge hala Rusya tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. Ve şimdi tarihin bu karanlık sayfasını kapatırken bize şu soru kalıyor. Rasputin gerçekten kaderi mi yazdı yoksa sadece kaderin ta kendisi miydi?